Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır satılanlardan çok daha güzel, çok lezzetli, nefis bir dondurma tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına da detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen bu güzel dondurmamızın yapımına geçelim. Dondurmamızı bir kase vişne, bir kase de kirazla hazırlayacağız. Ben daha önceden çekirdeklerini çıkarıp buzluğa atmıştım. Eğer sizler de bu şekilde buzlukta kirazınız ve vişneniz varsa mutlaka bu dondurmayı hazırlayın. Buzluktan çıkardıktan sonra bir 5 dakika bekledim. Daha sonra ikisini beraber rondoya aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı da koyu kıvamlı bir yoğurt ekledim. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve püre kıvamına gelene kadar bu malzemelerimi çekeceğim. İsterseniz taze kirazla veya taze vişneyle de tabii ki yapabilirsiniz. Ama bu şekilde dondurduğunuz zaman kıvamı çok daha güzel oluyor. Evet, tamamen püre kıvamına gelene kadar çektim ve artık kapağını açıp sizlere göstermek istiyorum. Tamamen gördüğünüz gibi ezildi, püre kıvamına geldi ve artık şimdi diğer işlemlerimize geçebiliriz. Uygun bir kabın içerisine bir paket kremayı ekleyelim. 200 milimlik paketlerden kullandım. Kremanız mutlaka dolapta soğumuş olan bir krema olsun. Bu şekilde daha güzel kıvama gelecektir. Mikserin en yüksek devrinde en az 5-6 dakika boyunca kremayı çırpmamız gerekiyor. Çırptıkça biraz göreceksiniz böyle 2-3 katı kıvamına gelecek. Biraz böyle kabaracak. Tam da o kıvama geldikten sonra artık kremamız hazır demektir. Yaklaşık 5 dakika boyunca yüksek devirde çırptım. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu kremanın. Artık mikseri çıkarıyorum ve şöyle bir spatula ile kenarlarını topladıktan sonra hazırlamış olduğum vişneli kirazlı meyve püresini içine ekleyeceğim. Önce bir spatula ile karıştırıyorum ve sonrasında mikserle güzelce çırparak krema ve o meyve püresinin birbirine iyice bütünleşmesini sağlayacağım. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu şekilde çırptım. Tamamen güzel bir şekilde rengini aldı ve bütün malzeme birbirine karıştıktan sonra artık buzluğa koyup dondurma işlemine geçeceğiz. Kullanmış olduğunuz kap da buzluğa girebilecek uygun bir kap olursa zorlanmadan çıkartabilirsiniz. Çünkü 2 sefer çıkarıp tekrar karıştırıp sonra yine buzluğa koymamız gerekiyor. Evet, şimdi üzerine streçle kapatıyorum ve buzluk kısmına, buzdolabının buzluk kısmında yaklaşık 2 saat boyunca bu şekilde beklemesi gerekiyor. 2 saat sonra buzluktan çıkardım dondurmamı. Gördüğünüz gibi kenarları yavaş yavaş buz tutmaya başlamış. Bir kaşıkla önce karıştırdıktan sonra blenderla 2-3 dakika boyunca çekiyorum. Eğer bu şekilde 2 saatte bir çıkarıp dondurmanızı karıştırmazsanız dondurmanız buzlu olur. O istediğimiz kıvamı yakalayamayız. O yüzden bu karıştırma işlemlerini mutlaka yapmamız gerekiyor. Tekrar üzerini streçle kapatıyorum ve yine aynı şekilde buzluğa kaldırıyorum. 2 saat sonra tekrar buzluktan çıkaracağım ve artık dondurma kabıma koyacağım.
2 saat sonra yine çıkardım. Gördüğünüz gibi biraz daha sertleşmiş. Ve son kez bir kez daha blenderdan çekip artık dondurma kabıma koyabilirim. Yine 2-3 dakika boyunca blenderda çekiyorum. İçindeki buz parçalarını tamamen kırdıktan sonra artık dondurmamızın donma kısmına geçeceğiz. Blenderdan güzelce çekmiş olduğumuz dondurmamızı uygun bir kapaklı kabın içerisine koyalım ve güzelce düzelttikten sonra kapağını kapatıp buzlukta yaklaşık 7-8 saat boyunca tamamen donmasını bekleyeceğim. Ben bu işlemleri akşamdan yapmıştım ve ertesi gün yani bir gece buzdolabında bekledi, güzelce dondu. Sonrasında sizlere kıvamında tabii ki göstereceğim. Yaklaşık 8 saat sonra buzluktan dondurmamı çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Tamamen dondu. Hemen şöyle kıvamını da sizlere yakından göstermek istiyorum. Evde yapılabilecek en güzel dondurmalardan bir tanesi. Bunu sadece kiraz ve vişne ile değil, farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Çilek de çok güzel oluyor. Böğürtlenle veya karadutla gerçekten muhteşem oluyor. Onlarla da denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı, görüntüsü muhteşem. İnanın lezzeti de aynı şekilde. Bizim evde kapış kapış giden bir dondurma oldu. Benim çocuklarım çok severek tüketiyor. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi beğenirsiniz. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Hemen şöyle sizlere yakından da gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Soru, görüş ve önerileriniz varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.